Hocam tabii şeyi birbirinden ayırmak lazım. Kur'an-ı Kerim'i, Mevlidi ve ilahi birbirinden ayırmak lazım. Kur'an-ı Kerim okumak başlı başına bir ibadettir hocam. Namaz kılmak bir ibadettir. Bunların oruç tutmak bir ibadettir. Para karşılığında yapılması caiz olmaz. Hiçbir şekilde. Ben sizin yerinize namaz kıldığımda, parayla namaz kıldığımda geçerli olmadığı gibi, yani Kur'an-ı Kerim elbette namaz gibi bireysel bir ibadet değildir ama Kur'an-ı Kerim mahza, halisen lillah, yani Allah'ın rızası gözetilerek sadece Allah rızası için okunması gereken bir kitap olduğundan para için yapıldığında geçersizdir. Sevabı da olmaz. Dolayısıyla biz bir aile bireyleri olarak babamız vefat etti. Toplanalım, paramızı toplayalım, pazarlığımızı yapalım, birisini getirelim, Kur'an-ı Kerim okutalım. Böylece babamıza vefamızı yerine getirmiş olalım, vefanızı yerine getirmiş olmazsınız. Burada şunu yapmış olursunuz, kiralama akdi dediğimiz, zaten fıkıh kitaplarında bu konular genelde icare akdi, kiralama akdinin altında tutulur. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak için birisini siz kiralamanız gerekiyor. Bize gel şu kadar Kur'an-ı Kerim oku, şu kadar para al. Ama ibadet konusunda kiralama caiz değil. Yapamazsınız. Yani bu kabul olmaz. Sevap da gelmez. Dolayısıyla siz getirdiniz, hem okuttunuz, para verdiniz, hem de bir sevap alamadınız. Böyle bir sonuç doğuruyor. Bunu yapmak yerine 3 tane sure biliyorsanız, en kısa sureleri biliyorsanız, babanız için, anneniz için kendiniz okuyun. Birisiyle pazarlık yaparak getirdiğiniz zaman bu problem. Alan açısından da böyledir. Yani bir pazarlık yaparak ben şu kadara Kur'an-ı Kerim okurum, bu kesinlikle caiz değildir. Oradan alınan para da haramdır. Bu kimsenin gidecek, sevabına okuyacak, bağışlayacak. Ama diyelim ki hocam, böyle bir pazarlık yok, böyle bir beklenti yok. Allah rızası için gidildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Çıkışta aile fertleri kendi gönüllerinden koptu ve bir hediye takdim ettiler. Bunda hiçbir mahsur olmaz. Fakat burada da şuna bakılır. Örfen orada giden kişilere kesinlikle para veriliyorsa, imam bunu biliyor veya herhangi bir vatandaş. Aile de bunu biliyor. Kendilerini ona göre hazırlıyorlar. İkisi de biliyor ki para verilecek. Böyle bir arka plan varsa, bu bilinçle hareket ediliyorsa tabii ki bu doğru olmaz. Sakıncalı bir durum. Ama doğrudan Kur'an-ı Kerim'in okunması karşılığında bir ücret konuşularak yapılıyorsa bu caiz olmaz. O paranın alınmaması gerekir. Burada şu tavsiye edilebilir. Aile Kur'an-ı Kerim okuttuğu, sevabını bağışlattı. Bir yandan da babaları adına, anneleri adına, kim adına okutuyorlarsa sevap elde etmek adına bir de para vermek istiyorlar. Bakın o imamın ilgilendiği belki öğrenciler olabilir, Kur'an kursları olabilir. Değil mi? İmamlar böyle bir yönlendirme yapabilir. Yani okuduk, ben para almıyorum, kabul etmiyorum ama falanca kurstaki öğrencilere siz yardım yapabilirsiniz. Ya, bu şekilde onlar sevap kazanacaklarsa, bak ailesi adına bir de infakta bulundu, sadakada bulundu. Bir Kur'an-ı Kerim okumanın karşılığında değil ama bir yönlendirme karşılığında farklı alternatiflerle o insanlar sevaplarını alsınlar, o insanlar babaları adına, anneler adına bir de hayır işlemiş olsunlar gibi bir cihete gidilebilir. Ama ilahi okumak, mevlid okumak mahza ibadet olarak kabul edilmez hocam. Yani bunlar evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın övüldüğü, dini mübin İslam'ın övüldüğü, insanların duygusal olarak dine bir manevi atmosfer anlamında yaklaştığı şeylerdir. Okumanın verdiği samimiyetle, okuyanın taşıdığı niyetle sevap da kazandırır. Ama mahza ibadet değildir bunlar. Dolayısıyla bunlar adına doğru bulmayız. Bir pazarlık yapılıp gidilip bir mevlid okunması ya da bir ilahi okunmasına bu anlamda tasvip etmeyiz. Ama bu Kur'an-ı Kerim'in okunması gibi, Kur'an-ı Kerim'den para kazanılması gibi bir değerlendirmeye tabi tutulmaz. O ikisi birbirinden farklı şeylerdir. Bu konuda eğer kaldı ki mesela organizasyonlar var. Nasıl ki şarkıcılar, nasıl ki çalgıcılar bir yerlerde gidip bir hizmet sunduklarında karşılığını alıyorlarsa bazen duyuyoruz. Düğün organizasyonları bağlamında ilahilerle, türkülerle artık nasıl yapıyorlarsa bunu bir organizasyon şeklinde, bir meslek gibi bu işi yapanlar da var. Dolayısıyla burası mahza ibadet kabul edilmediği için bu biraz daha farklı değerlendirilebilir. Ama Kur'an-ı Kerim bizatihi kendisi sevap beklenilerek okunması gereken bir kitap olmasına rağmen üstünden para kazanılarak, pazarlık yapılarak okunamaz.